Herkese merhaba. Bugün güzel bir patates kahvaltılığı için malzemelerimiz 2 adet orta boy patates, 3 adet yumurta, 1 kase mozzarella peyniri ya da kaşar peyniri, tuz, sıvı yağ, üzeri için ise maydanoz. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Şimdi 2 tane patatesimizi orta boy ya da birazcık büyük boy kullanabilirsiniz. Güzelce yıkayıp daha sonra soyuyoruz. Bu güzel kahvaltılığı ailenize, çocuklarınıza gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Hem de pizza görünümünde çocuklarınız çok sevecektir, çok mutlu olacaklardır. 2 adet patatesimizi soyduk. Şimdi küçük dilimler haline ayırıyoruz ki rendeleme işlemimiz kolay olsun. Patatesimizi rendenin yine iri gözüyle güzelce rendeliyoruz. Patatesi rendeledikten sonra isterseniz suyunu sıkabilirsiniz ama bu tarif için çok da gerekli değil. Nişastası, patatesin nişastası üzerinde kalabilir. Rendenin iri gözüyle rendeliyoruz. Evet, rendeleme işlemimiz tamamlandı. Dediğim gibi isterseniz suyunu sıkabilirsiniz ama hiç önemli değil. Ben sıkmadım suyunu. Tavamıza sıvı yağ gezdiriyoruz. Bir miktar. Daha sonra en yüksek ateşte ocağımızı açıyoruz. Tavamız ısınınca elimizle küçük küçük dağıtarak tavamıza patates rendemizi yerleştiriyoruz. Güzelce dağıtalım ki hem dışarıya ince yapışma olduğunda yanmasın hem de evet üstünü güzelce bastırarak bir taban oluşturuyoruz. Patates rendesinden bir taban oluşursa daha rahat çevrilecektir. O yüzden üzerine güzelce bastıralım. Şu an yüksek ateşte. Bir süre sonra çıtırtıyı duyduğunuzda üzerine kapattım. Çıtırtıyı duyduğunuzda orta ateşe alabilirsiniz. Orta ateşte bir tarafı pişti. Ara ara isterseniz kenarından bakarak kontrol edebilirsiniz. Bir 5-7 dakika arasında piştikten sonra diğer tarafı güzelce çeviriyoruz. Yine diğer tarafı da bastırıyoruz. Ve kızarana kadar pişmesini bekliyoruz. Diğer yandan 3 adet yumurta kullandım ben. 2 adet orta boy patates için. 3 adet yumurtamızı kırıyoruz. Şu an diğer yönü pişiyor patatesimizin. O arada yumurtamızı kırabilirsiniz. Evet, 3 adet yumurtayı kırıp güzelce çırpıyoruz. İsterseniz patates pişerken hafif tuz da atabilirsiniz. Yağın sıçramasını engeller. Hiç önemli değil. Şimdi yumurtamıza tuz attık. Tuzu çırpmadan önce atarsanız yumurtanın daha kolay çözülmesini sağlayacaktır. Daha kolay çırpılacaktır tuzla beraber. Evet, bir yandan yumurtamızı çırptık. Şimdi kontrol ettik ve pişmiş olan patatesimizin üstüne çırpılmış yumurtamızı güzelce döküyoruz. Üzerine direkt kaşar peyniri de kullanabilirsiniz. Ben burada mozzarella peyniri kullandım. Pizza görünümü için daha güzel oluyor. Siz istediğinizi kullanabilirsiniz. Bir kase kadar mozzarella peyniri üzerinde dağıtıyorum. Bu şekilde çok güzel oluyor. Üzerine isterseniz baharat da ekleyebilirsiniz. Sizin keyfinize kalmış. Evet, çok güzel bir patatesli pizza da diyebilirsiniz buna. Omlet de diyebilirsiniz. Çok güzel bir görünümde pişti. Şimdi üzerine maydanozumuzu ekliyoruz. Bu şekilde güzel bir görünüm de sağlamış oluyoruz. Tat da veriyor aynı zamanda. Güzelce dilimlere ayırıyorum. Çok güzel görünüyor. Gerçekten rahatlıkla yapabilirsiniz. Nefis görünümünde, aynı zamanda çok muhteşem bir tatta olan patates omletimiz. Rösti de deniyor. Bazı yerlerde öyle de geçiyor. Patates rösti olarak. Nasıl arzu ederseniz, ismi fark etmiyor. Görünümü ve tadı çok güzel. Gerçekten denemenizi tavsiye ederim.
Şimdi pizza dilimleri şeklinde ayırdım. Arkalı önlü de pişirebilirsiniz. Az bir miktar da kaşar peyniri ya da mozzarella da atabilirsiniz. Keyfinize kalmış. Nasıl dilerseniz. Şöyle görünümünü size göstereyim. Evet, çok güzel oldu. Tavsiye ederim. Lütfen yapın ve yorumlarda bana iletin. Çok sevinirim. Yeni ve değişik tarifler için kanalıma abone olup beğen tuşuna basıp zil butonunu da açarsanız yeni bildirimler ve yeni videolarla karşınızda olurum. Görüşmek üzere.